Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere ahlakın neliği ve nasıl olması gerektiği üzerine bazı açıklamalarda bulunacağız. Videoya geçmeden evvel videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumda belirtmeyi unutmayınız. İlk olarak ahlak nedir ve ahlakı nasıl tanımlarız? Ahlak kavramı genellikle kültürel, dini, dünyevi ve felsefi topluluklar tarafından insanların öznel olarak çeşitli davranışlarının doğru veya yanlış, iyi veya kötü olup olmadığını belirleyen bir yargı ve ilke sistemidir. Ayrıca birey tarafından baskın görülen ve herkesin bu baskın kurallara tabi olmasını istediği davranışların bütünüdür. Etimolojik olarak ahlak kavramının temeli nedir? Ahlak kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olup kişinin yaratılış, huy gibi karakteristik özellikleri anlamına gelmektedir. İngilizce'de moral, morality bu anlamda kullanılır ve Latince aynı anlama gelen moralis sözcüğünden alıntıdır. Sözcük Latince'de mizaç, terbiye, ahlak anlamına gelen sözcüklerden türetilmiştir. Ahlaktan bahsettik. Erdemden de bahsetmesek olmaz. Peki ya erdem nedir? Ahlakın övdüğü ve ahlaklı olmanın gerektirdiği niteliklerin ortak adıdır. Felsefi erdem terimi için insanın ahlaksal olarak iyiye yönelmesi diyebiliriz. Örnek olarak insan en yüce iyiye ulaşmak ister. Ancak bunun için erdemli olması gerekir. Erdemli kişi ahlakın tüm gerekliliklerini yerine getirerek bu yolda ilerler ve en yüce iyiye böyle ulaşır. Bu kısımda ise antik çağ Yunan filozoflarından Aristoteles ve Platon'un erdem kavramlarını kısaca açıklamaya çalışacağız. Platon ve Aristo'nun ahlak görüşlerini anlamamız açısından antik Yunan'ın yaşam biçimine bakmamız önemlidir. Çünkü bireyler var oldukları çağın ilke ve kurallarına uygun ahlak anlayışlarına sahiptirler. Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir. Aristo böyle demiştir. Fakat asıl demek istediği şudur. Onlar yani köleler ayak işlerini yapsınlar ki biz yeryüzü ve gökyüzü hakkında daha çok bilgi edinebilecek vakti kendimizde bulalım. İnsan kendisini düşünmekten alıkoyan diğer eylemlerinde gününün çoğunu harcarken evrenin sırrını çözmek pek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle kölelik aristokrat bir sınıfın egemen olduğu antik Yunan'da oldukça normaldi ve ahlaklı olan davranışsa bir köleye sahip olmanızdı. Aristoteles'in erdemli insan tanımı ise şu şekildedir. Erdemli kişi gerektiği zaman gerekli olaylara, gereken kişilere karşı gerektiği için gerektiği gibi davranarak orta olanı ve en iyi yapandır. O halde erdem, aşırılık durumunda yanlış olan, eksik olmasında yerilen, ortası övülen ve karşılaşılan eylemlere göre verilebilecek en uygun tepkiyi vermektir. Peki, erdem tek bir şey midir? Platon, Menon diyaloğunda bu konuyu şu şekilde işlemiştir. Bireyin toplum içindeki statüsü her neyse o konuda en iyisini yapması olarak nitelendirmiştir. Bu bir devlet görevlisi de olabilir, bir köle de. Efendi ahlakı da vardır, köle ahlakı da. Birey, hayatını bu kurallar doğrultusunda yaşarsa en iyi ve erdemli hayatı yaşamış olacaktır. Peki, evrensel bir ahlak anlayışı mümkün müdür? Veya bu kurallar her toplum için geçerli midir? Yoksa toplumlara özgü müdür? Bu soruya cevap vermek için dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan toplumların gündelik hayatlarından örneklere bakarak bazı cevaplar bulabiliriz. Dini ve geleneksel ahlak teorilerinde erdem ve erdemsizlik zaman, mekan, din ve gelenek gibi faktörlere göre toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Bu durumda ahlak kurallarının evrensel olduğunu düşünmek hayali olacaktır. Ahlak ne sadece bireyle ne de toplumla ilgilidir. Ahlak hem toplum hem de bireyi kapsayan bir meseledir. Fakat şu da vardır ki ahlak toplum tarafından belirlenen kuralları bireylerin kendi içinde çözümlemesidir. Bu nedenden ötürü birey toplum tarafından ona verilen kuralları kendi muhakeme yeteneğiyle ele alarak bir yerde kendi kişisel ahlak anlayışını da ortaya koyan şeydir. Fakat ahlaki eylemler bireyin her isteğini gerçekleştirebileceği sınırsız, özgür bir alan değildir. Ahlak, bireyin topluma uygun yaşamasını ve hayatını kendisini en iyi şekilde ifade etmek için kurgulamasıdır. Ahlaklı olmayı neye göre temellendirebiliriz? Bu sorulara Kant'ın etik ve ahlak üzerine ele aldığı yazılardan yola çıkarak bazı cevaplar vermeye çalışacağız. Bir eylemin iyiliği veya kötülüğü yapıldığı esnadaki niyete bağlıdır. Buradaki niyet sadece ödeve uygun olarak amacı kendisi için olan salt iyiyi gerçekleştirmektir. Ahlak dünyasının kanunuysa insanın iradesini yöneten yapmalısın çünkü yapabilirsin buyruğudur. İnsan kendi davranışlarının genel bir kanun olmasını isteyebilmelidir. Bu, genel olarak ahlak bakımından yargılamanın ölçüsüdür. Örnek olarak, trafik polisinin olduğu bir yerde kırmızı ışık yanınca durduğumuzda kurala uygun davranmışızdır. Trafik polisinin orada olmadığı zaman, hatta gece etrafta hiç kimse yokken bile ödev ahlakı gereği kırmızı ışıkta durmalıyız. Çünkü bir kez bile kırmızı ışıkta geçsek
Bu bizim bencilliğimizden kaynaklanacak ve ödev ahlakına uygun olmayacaktır. Yukarıda bu konudan bahsetmiştim. Herkesin iyi olanı yapıp kurallara uyması gerekir. Aksi halde dünyaya düzensizlik hakim olacaktır. İnsanlığı kendinde ve başkalarında hiçbir zaman bir araç olarak değil, hep bir amaç olarak görecek gibi yaşa. İnsanları araç değil de amaç olarak görebilmek Kant'ın ahlak felsefesinin temelidir. Ancak bu sayede bireyler ahlaklı, siyasal sistemler adaletli olabilecektir. Ahlaki emir kesin ve genel olmalıdır. Ahlak kanunu insana hazır olarak dışarıdan verilmemiştir. O, insan aklının varlık yapısından, bizzat insan aklından kaynaklanmaktadır. Ahlaklı olmak, insan olmanın özüdür. Bu buyruk, temelini iradesi özgür olan ve yapmalısın buyruğuna göre hareket edebilen bir varlıkta, yani insanda bulur. Kısacası özgürlük ve ahlak kanunu birbirlerini temellendirirler. İnsanın hiçbir şarta bağlı olmadan yapmalısın buyruğunu kendi içinde duyması aklın temel fenomenidir. İnsanın ahlakını ortaya koyması için özgür olması gerekmektedir. Ahlaklı kişi saygılı da olmak zorundadır. Kişi kendisine ve diğer insanların hayatına karşı ne denli saygılı olursa o denli ahlaklı sayılır. Çünkü kendisine yakıştıramadığı eylemde bulunmayacak ve diğer kişilerin konfor alanını ihlal etmeyecektir. Argo'da "sana bunu yapsam hoşuna gider mi?" lafı buna benzerdir. En yüksek iyi kavramı. Kant'a göre bir ahlak varlığı için ulaşılması gereken son amaç en yüksek mutluluk veya en yüksek iyidir. Kategorik buyruk bizi en yüksek iyiyi istemeye zorlar. En yüksek iyi ancak Tanrı'nın varoluşu koşuluyla olabildiğinden Tanrı'nın varlığını kabul etmek ahlaksal bakımdan zorunlu olacaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için kişi Tanrı'nın varlığına ve ruhun ölümsüzlüğüne inanmayı zorunlu olarak kabul etmelidir. Buna göre kategorik buyruğun bizi istemeye zorladığı en yüksek iyinin bizim için mümkün olması gerekir. O halde en yüksek iyiyi geliştirmek bizim ödevimizdir. Örnek vermem gerekirse sadece mutlu olma arzusu sebebiyle iyi olmak ahlaki açıdan uygun değildir. Veya bir neden-sonuç ilişkisine bağlı olarak iyi olmak da aynı şekilde. Dünyada neden-sonuç arasındaki her tür pratik ilişki ahlaki niyete değil, doğa kanunlarının bilinmesine ve onların mutluluk için kullanılabilmesine bağlıdır. Dünyada mutlulukla ahlaklılık arasında zorunlu bir ilişki kurmayı ümit etmek mümkün değildir. Pratik kurallara uygun olarak en yüksek iyinin gerçekleşme ümidi yoksa böyle bir amaç için içine girilen çabada boş ve hayali amaçlara yönelik olacaktır. Sonuç olarak bu ahlak kuramı geçersiz sayılır. Varoluşçuluğun kurucularından biri olan Danimarkalı filozof Kierkegaard, inanç ve akıl ilişkisini inancın lehine yorumlamıştır. Fideizmin en önemli isimlerinden birisi olarak görülmektedir. Akıl ile inanç arasında gerçekleşen ilişkide inancın hakikate ulaşmada daha üstün olacağını savunan teoriye fideizm denilmektedir. Oldukça dindar bir Hristiyan olan Kierkegaard, inanç konusundaki fikirlerini hem bilgi hem de ahlak görüşleriyle desteklemiştir. Felsefesinde genel olarak toplum yerine bireyi öne çıkarmıştır. Evrensel bir ahlak anlayışına karşılık inanç ve hakikat anlayışıyla yakından ilişkili öznel bir ahlak anlayışını savunmuştur. Bu vesileyle birey Tanrı ile doğrudan bir ilişki kurmakta ve bu ilişki kişiye daha yüce bir amaç için evrensel ahlakı askıya alma izni vermektedir. Burada varoluşçu filozoflardan Camus'un düşüncesi şu şekildedir: yaşam anlamsızdır ve hayatla ilgili anlam arayışı asla karşılanamayacak bir arzudur. Çünkü anlamdan ve amaçtan tamamen yoksun, tepeden tırnağa kayıtsız bir evrende anlam aramak ancak saçmalık olarak tanımlanabilir. Camus'dan kısaca bahsettiğimize göre Kant'ın kuramlarını kabul edip oradan devam edelim. Erdem, arzu etmeye değer görünebilecek her şeyin en yüksek şartıdır. Bu yüzden en yüksek iyi şey erdemdir. Kant'a göre doğa ve ahlaklılık insan varlığında birleşen iki ayrı dünyadır. İnsan varlığının iki ayrı kutbudur. Bu iki dünyanın bağlantısı salt pratik aklın kritiğinde Tanrı, özgürlük ve ölümsüzlük ideleriyle sağlanır. Dinlere göre ahlak anlayışı ise şu şekildedir: ahlak, yeme içme, sohbet, yolculuk gibi günlük hayatın çeşitli alanlarıyla ilgili davranış ve görgü kurallarına, terbiyeli, kibar ve takdire değer davranış biçimlerine, bunlara dair öğüt verici kısa ve hikmetli sözlere, bu sözlerin derlendiği eserlere edep veya adap da denilmiştir. İslami literatürde edep terimi ilk dönemlerden itibaren özel davranış alanları hakkında kullanılırken, ahlak, tutum ve davranışların kaynağı mahiyetindeki ruhi ve manevi melekeleri insanın ruhi kemalini sağlamaya yönelik bilgi ve düşünce alanını ifade etmiştir. Kur'an ve sünnette ahlak,
İslam dini aşiret ruhunun geçici hazlara düşkünlüğün doğurduğu kaba geleneklerin karşısına insanın nefsini dizginlemesi ve şiddetten korunması anlamına gelen şefkati koydu. Bu suretle insan o güne kadar kendi dışındaki varlıklara çevirdiği mücadele enerjisini kendi nefsini kötülüklere karşı yönetmesini öğretti. Arap kabilelerinin hayat tarzları üzerine bir toplum yapısı kurmak mümkün değildi. Onların anlamsız putperestlikleri yüksek bir ahlakın kurulmasına başlı başına bir engel teşkil ediyordu. Bu sebeple Muhammed Peygamber Allah'a itaat temeline dayalı bir ahlaki ve dini birlik sağlama görevini üstlenmiş ve böylece kabile anlayışı yerine Allah'a olan saygı sosyal hayatta değer kazanmanın ölçüsü haline gelmiştir. Bu ölçüye uygun olarak İslam'ın öğretileri Allah'ın bütün yarattıklarına karşı merhametli olmayı, kişisel ilişkilerde dürüstlük ve güvenilirliği, karşılıksız sevgi ve fedakarlığı, samimiyet ve iyi niyeti, kötü eğilimlerin bastırılmasını emretmektedir. Hristiyan ahlakına göre iyi ve kötünün ne olduğunu belirleyen şey Tanrı'nın yasalarıdır. Ahlaki iyilik Hazreti İsa tarafından açıklanmış ve hayatıyla örneklendirilmiştir. İncil'ler Hristiyan inancının ve ahlakının en önemli dayanaklarıdır. Başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara o şekilde davranın. İlkesi İncil'de sıkça üstünde durulan bir kavramdır. İsa Mesih'in dağ vaazında geçen kavramlar Hristiyan ahlakının temelini oluşturmaktadır. Bu vaazda doğruluk, merhametli olmak, temiz kalplilik, yumuşak huyluluk, barışseverlik, affedicilik, gösteriş, kibir ve ikiyüzlülükten uzak durmak, insanların kusurlarından önce kendi kusurlarının farkında olmak gibi Hristiyan yaşamına ilişkin temel kural ve değerler vurgulanır. Bilgili olmak, akıllı olmak, öğüt, güç, bilgi, dindarlık gibi kavramlar Tanrı'nın insanlığa 7 armağanı olarak tanımlanır. Hristiyan ahlakını özetlemek için kullanılan asıl kelime sevgidir. Diğer kavramlar mükafat arzusu ve ceza korkusudur. Bu kavramlar ikincil bir öneme sahiptir. Önemli olan birincisidir. Çünkü ödül için değil, sevgiden dolayı çaba sarf edenler ödüle ulaşacaktır. İyi ve ahlaklı olmak, tutkuların esiri olmamak, sağduyu, adalet, cesaret gibi erdemlere sahip olmakla mümkündür. Ahlak anlayışı, Hristiyanlıktaki unsurlarla Platoncu unsurların bir karışımı olarak karşımıza çıkan Agustinus'a göre bütün eylemlerimizin gayesi erdemdir. Erdem de akla uygun hareket ve ebedi mutluluğa götüren yaşama sanatıdır. Hristiyan ahlakı ile diğer ahlaki gelenekler arasındaki benzerlik doğal hukuk anlayışının da gelişmesini sağlamıştır. Yahudilikten bahsetmek gerekirse ahlakın kaynağı Tanrı'nın iradesindedir ve en az din kadar ahlak da Tanrı ile ilişkilendirilmiştir. Tanrı insanlara birbirlerine iyi davranmalarını emretmektedir. Yahudi ahlakının temelinde 10 emir yer almaktadır. Bu 10 emrin neler olduğu da kitapta belirtilmiştir. Tanrı'nın 10 emri şunlardır. Yahve'den başka Tanrı yoktur. Yahve'den başka herhangi bir Tanrı'ya tapmayacaksın. Yahve'nin adını boş yere söylemeyeceksin. Haftada bir günü Tanrı'yı anmak için ayıracaksın. Anne ve babana karşı saygılı olacak, kusur etmeyeceksin. Hiçbir canlıya zarar vermeyeceksin. Sana helal olmayan kişilerle birlikte olmayacaksın. Senin olmayan mala dokunmayacaksın. Hakkında net bilgi sahibi olmadığın konu hakkında konuşmayacaksın. Komşularından birinin bile ailesine, malına ve diğer şeylerin hiçbirine göz dikmeyeceksin. Bu emirler Yahudiliğin ahlakını temellendirmek için Tanrı Yehva tarafından insanlara bildirilen kurallardır. Ahlaklı olmak için bu kurallara uymaları gerekmektedir. Sözlerimizi etik, ahlak ve erdem gibi kavramlar üzerine düşünen ilk filozoflardan olan Sokrates'in ölmeden önce Atinalı yurttaşlarına verdiği öğüt ile bitirelim. Sizlerden dileyeceğim bir şey daha kaldı. Oğullarım büyüyünce başka bir şeylerin ardına düştüklerini görürseniz ben sizlerle nasıl uğraşmışsam sizler de onlarla öyle uğraşınız. Hiçbir şey değillerken kendilerini bir şey sanarlarsa, ödevlerini boş verip değerleri yokken kendilerinin bir şey olduklarını düşünürlerse ben sizleri nasıl azarlayıp utandırmışsam sizler de onları azarlayıp utandırınız. Bunu yaparsanız bana ve oğullarıma karşı doğru davranmış olursunuz. Ayrılma vakti geldi artık. Yolumuza gidelim. Ben ölmeye, sizler de yaşamaya. Hangisi daha iyi? Tanrı'dan başka kimse bilmez bunu. Bugün sizlere ahlakın ne olduğunu, etimolojik olarak nasıl ortaya atıldığını ve bir temele dayandırıp dayandıramayacağımızla alakalı bazı bilgiler vermeye çalıştık. Fakat tabii ki de bu kadar kısıtlı vakitte üzerinde tonla makale yazılmış geçmişten günümüze toplumun en önemli sorunlarından birisi olmuş ahlak konusunu anlatmamız pek mümkün değil. Sizlere önerimiz bu konuda kapsamlı bir araştırma yapmak isterseniz kaynakça kısmında belirttiğimiz isimlerin kitap veya makalelerinden faydalanabilirsiniz. Bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, düşünce ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Empirist saygıyla sundu.